videomuzda hükümranlığı süresince at sırtından inmeyen ve birçok farklı düşmanla mücadele eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın önemli düşmanlarından bazılarını tanıyalım. İyi seyirler. 1405 yılında İmparatoriçe Helena'nın 8 çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya gelen Konstantin Dragas, tarihe son Bizans imparatoru olarak geçmiştir. Kendisinden bir önceki imparator olan büyük kardeşi Ioannis döneminde, kardeşinin Konstantinopolis'te olmadığı zamanlarda taht naipliği yapan Konstantin, 1443 yılında Mora despotluğu görevine atanmış ve daha sonra despotluk görevini kardeşi Demetrios'a bırakmıştır. İmparator Ioannis'in 1448 yılında varis bırakmadan ölmesi üzerine Konstantinos ve kardeşi Demetrios arasında kimin imparator olacağı hakkında uyuşmazlık çıkmıştır. İmparatorun ölümünden sonra geçici taht naibi olan anneleri İmparatoriçe Helena, bu mücadelede Konstantinos'u tutmuş ve yaşanan mücadeleden galip ayrılan Konstantinos Dragas, 6 Ocak 1449'da Osmanlı Padişahı II. Murad'ın da onayı ile imparator olarak ilan edilmiş ve taç giymiştir. At biniciliğinde, avcılıkta ve savaş konusunda çok becerikli olan Konstantin, Fatih Sultan Mehmet'in başlattığı ve fetihle sonuçlanacak İstanbul kuşatması sırasında 1453 yılında Osmanlı askerleriyle çarpışırken öldürülmüştür. Yeni bir çağ açan İstanbul fethi sırasında öldüğü kesin olan son İmparator Konstantin Dragas'ın nasıl öldüğü ve cesedinin bulunup bulunmadığı konuları ise tartışmalıdır. Bizans İmparatorluğu'nun ilk kurucusu ise Büyük Konstantinos olarak da adlandırılan 1. Konstantin'dir. Yani özetle diyebiliriz ki, 1000 yılı aşkın ayakta kalan Bizans İmparatorluğu bir Konstantin ile başlamış ve bir diğeri ile son bulmuştur. Macarların ulusal kahraman olarak gördükleri Hünyadi János 1406 ya da 1407 yılında dünyaya gelmiştir. Macar geleneğine göre önce soy isim, sonra isim yazıldığından Hünyadi soyad János ise adıdır. János gençlik yıllarında ünlü Macar kralı Sigismund'un askeri hizmetine girmiş ve askeri başarılara imza atmıştır. Bu kapsamda kendisine nam kazandıran olay ise 1440 yılında II. Murad'ın gerçekleştirdiği Belgrad kuşatmasında gösterdiği direniş ve bu nedenle şehrin düşmemesidir. 1441 yılında yeni Macar kralı olarak seçilen Ladislas, János'u Erdel Voyvodası olarak atamıştır. Bu yıllarda Osmanlı akınları karşısında başarılar elde eden János, II. Mehmet'in ilk tahta çıktığında kurulan Birleşik Haçlı Ordusu'na Kral Ladislas ile birlikte komuta etmiştir. Bu ordu 1444 yılında tekrar Osmanlı ordusunun başına geçen II. Murat tarafından mağlup edilmiş, Macar kralı öldürülürken, komutan János ise kaçmayı başarmıştır. Savaşta ölen Ladislas'ın yerine çocuk yaşta Macar kralı seçilen Lazlo'ya, kral naibi olarak János atanmış ve böylece Macar İmparatorluğunu yönetmeye başlamıştır. Bu görevini 1446 ile 1453 yılları arasında yürüten János, 1448 yılında yeni bir birleşik ordu ile tekrar II. Murad'ın karşısına çıkmıştır. Bu birleşik orduya katılmak istemeyen Eflak Voyvodasını öldüren ve Sırp despotu Branković'e baskı yapan János, ne kadar uğraştıysa da Sırp desteğini alamamıştır. Buna rağmen oldukça güçlü bir ordu kuran János, komutası altındaki birleşik güçler ile Kosova'da II. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile karşılaşmıştır. Tarihe 2. Kosova Muharebesi olarak geçen bu savaşta da hezimete uğrayan János, yine kaçmayı başarmıştır. 1456 yılında II. Mehmet tarafından başlatılan yeni Belgrad kuşatmasında da şehrin savunmasında János görev almıştır. Bu kuşatmada gösterdiği başarı ve Belgrad'ı kurtarması nedeniyle Macarlar kendisini ulusal kahraman olarak görmüşlerdir. János 1456 yılındaki bu kuşatma sonrası ordusunda yayılan veba salgını yüzünden ölmüştür. Tam ismiyle Giovanni Giustiniani Longo, 1418 yılında Cenova'da dünyaya gelmiş ve özellikle kale savunmalarındaki üstün başarısı ile nam salmış Cenevizli bir paralı asker ve komutandır. Sultan Mehmet Han'ın İstanbul kuşatması hazırlıklarını hızlandırması üzerine, Bizans İmparatoru Konstantinos Paleologos Dragas tarafından yardıma çağrılan Giustiniani, kendisine bağlı 700 askeri ile birlikte 29 Ocak 1453 tarihinde Konstantinopolis'e gelmiştir. Şehrin savunmasını üstlenen komutan Giustiniani, imparatorun sağ tarafında Edirne-Kapı Haliç istikametinde görev almış ve özellikle kuşatmanın ilk günlerindeki başarısı ile dikkat çekmiştir. Osmanlı ordusunun üst üste saldırılarına İmparator Konstantin ile birlikte karşı durmayı başaran komutan Giustiniani, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen son büyük hücumda aldığı darbelerle ağır yaralanmış ve kendisine bağlı askerler tarafından gemisine taşınarak savaş alanını terk etmiştir.
Komutan Giustiniani'nin yaralanması ve savaş meydanından ayrılmasıyla birlikte, manevi açıdan çöken şehir savunması Osmanlı hücumlarına daha fazla dayanamamış ve Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde Kutlu Zafer Sancağı İstanbul surlarına dikilmiştir. Ağır yaralı olarak Konstantinopolis'ten gemisiyle ayrılan Giovanni Giustiniani ve yakın adamları ise Cenevizlilere ait olan Sakız Adası'na gitmişler, ancak aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Giustiniani daha fazla dayanamayarak burada hayatını kaybetmiştir. Sonuç olarak diyebiliriz ki askeri dehası ve kale savunma stratejileri ile döneminin en ünlü komutanlarından biri olan Giustiniani ve seçme askerleri dahi, Büyük Fatih ve şanlı komutan Sultan Mehmet Han'ın ve inanmış askerinin karşısında duramamış ve fetholunacağı Hazreti Peygamber tarafından müjdelenen Konstantiniye'nin düşmesine engel olamamıştır. Vlad Drakula, 1431 yılında Eflak hükümdarı Vlad Drakul'un ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Drakul ejderha manasına gelirken, Drakula ise ejderhanın oğlu anlamına gelir. Eflak hükümdarı Vlad Drakul'un Osmanlı'ya mağlubiyeti sonrasında oğulları Vlad ve Radu, 1442 yılında rehin olarak Edirne'ye Osmanlı Sarayı'na bırakılmıştır. 1447 yılında ünlü Macar komutanı Hünyadi Janosch, Eflak'ı işgal etmiş ve Vlad'ın babası ile ağabeyi Mircea'yı öldürmüş, Eflak voyvodası olarak da Vlad'ın kuzeni Vladislav'ı atamıştır. 1448 yılına kadar Osmanlı Sarayı'nda ve farklı şehirlerinde adını tarihe yazdıran Büyük Hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han ve daha sonra Arnavut isyanına önderlik edecek İskender Bey ile birlikte eğitim alan Vlad Drakula, daha sonra emrinde bulunan birliklerle Macaristan'ın da desteğini alarak 1456 yılında Eflak'ı kontrol altına almış ve Eflak voyvodası olmuştur. 1456'dan 1462'ye değin Eflak voyvodası olan ve zalimliği ile meşhur Vlad Drakula, rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırmış ve idam etmiştir. Bu yöntemler arasında en ünlüsü ise kazığa geçirmedir. Bu nedenle ölümünden sonra kendisine Kazıklı Voyvoda ya da Kazıklı Vlad lakapları verilmiştir. Yine kazığa geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylenceler, daha sonra onun bir vampir olduğu efsanesinin doğmasına da neden olmuştur. 1459 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddeden ve Macaristan Krallığı ile ittifak yapan Vlad Drakula, Osmanlı'ya karşı düşmanca bir tutum takınmaya başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han birlikte sarayda eğitim aldıkları Vlad'a bir süre tahammül gösterip yaptıklarına göz yumduysa da, eylemlerinin aşırılığı nedeniyle sonunda bir sefere çıkarak Vlad'ı ele geçirip yerine kardeşi Radu'yu geçirmeye karar vermiştir. Kendi üzerine yapılan sefer sonucunda bozguna uğrayan Vlad, Osmanlı ordusu önünden kaçmış ve Erdel'e giderek Macaristan kralına sığınmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han ise 1462 yılında Eflak voyvodalığına Radu'yu getirmiş ve o zamana kadar sık sık Osmanlı'ya isyan etmekte olan Eflak, 1462 yılından itibaren sadık bir bölge haline gelmiştir. Eflak'ta kurulan ve Osmanlı'ya bağlı olan Radu yönetimini tanıyan Macaristan kralı ise Vlad'ın tutuklanarak Budin'e getirilmesini emretmiştir. 1463 ile 1475 yılları arası 12 yıl sürgünde kalan Vlad Drakula, 1476 yılında kendisini yeniden Eflak voyvodası ilan etmişse de, aynı yıl Mihaloğlu Ali Bey komutasındaki Osmanlı birliğine yenilmiş ve Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispatlamak için İstanbul'a gönderilmiştir. Batı kaynaklarında kendisinden Skanderbeg olarak bahsedilen ve asıl adı Gergi Kastriota olan İskender Bey 1405 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Osmanlılar tarafından hain, Arnavutlar tarafından ise milli kahraman olarak görülen İskender Bey, Arnavutluğun ünlü Kastriota ailesine mensuptur. Babası Akçahisar ve Devre bölgesi hakimi Yuvan Kastriota olan İskender Bey, Osmanlı'ya bağlılık göstergesi olarak babası tarafından Osmanlı Sarayı'na rehin olarak gönderilmiş ve iç olan eğitimi alarak Müslüman olmuştur. Kendisine İskender adı da bu sırada verilmiştir. Daha sonra Osmanlı ordusunda görev yapan İskender Bey, başarısı ile dikkat çekmiş kısa sürede subaşı ve sonrasında da Devre valisi olarak kendisine tımar verilmiştir. Ancak 1443 yılında yapılan İzladi Muharebesi'nde kendisine bağlı Arnavut kökenli askerler ile Osmanlı ordusundan ayrılan İskender Bey, sahte bir Osmanlı fermanı ile kendisini Sancak Bey olarak tanıtarak Akçahisar Kalesi'ne yerleşmiş ve kısa sürede diğer Arnavut beyleri ile birlik sağlayarak Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlatmıştır. Bu ayaklanma ile Akçahisar merkezli olarak Arnavutluk toprakları da Osmanlı hakimiyetinden çıkmış ve İskender Bey'in hakimiyetine girmiştir.
1444 yılından başlayarak hem 2. Murat hem de Fatih Sultan Mehmet Han dönemlerinde Osmanlı ordu ve birlikleri ile mücadele eden İskender Bey vurkaç taktikleri ile savaşarak Osmanlı ordusuna önemli kayıplar verdirmiştir. Bu mücadele döneminde oldukça engebeli ve sarp bir konumda bulunan Akçahisar Kalesi, Osmanlılar tarafından birçok kez kuşatılsa da alınamamış ve İskender Bey ülkesinde milli bir kahraman olarak bilinmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, Arnavutluk topraklarının tamamını ancak Ocak 1468'de hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden İskender Bey'in ölümünden sonra ele geçirebilmiştir. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.